önce Rabbimin, sonra senin sayende gerçekten çok büyük bir tehlike atlatmıştım. Hayatımı kurtardın diyebilirim yani. Canım, Hani canım öyle de bir Yasemin'cim. dostluk Ay, yani. İyi ki canım benim. varsın. Lokmalarım çok küçüktür. Mesela çatal bıçak çok kullanırım ve çok minik parçalara ayırırım. Evet. Su diyeti. Herkes bir su diyeti yapıp zayıflamaya çalışıyor. Su diyeti seni bitirir, seni yıkar. Niye? İnsanları o kafa yani zayıflama, kilo verme kafasına sokmak çok zor bir şey. Sen bunu nasıl başarıyorsun? Şimdi insanlar aç kalıyor. 4 saat içinde yemek yiyebilirim. İşte burada ne yiyecek? Dedi ki ben dedi artık hani hayatım bitti diye düşünüyordum. Ömür boyu bu isimlerden kurtulamam zannediyordum. Evet, kurtulduk. Sağlıklı kilo boyunun -11'idir derler. Yani boyun Eksi kaçsa ondan -10'u ya da 11'i çıkar derler. Doğru mu? Demişler ki bana doktoru getirme, bana damdan düşeni getir. Sen hem doktorsun hem damdan düşmüşsün. Herkese merhaba. Sibel Can diyeti yapmaya başladı herkes. Ve bugün konuğum benim için çok kıymetli. Onun yeri bambaşka gerçekten hayatımda. Benim yeryüzü meleğim, kadim dostum, can dostum, sevgili doktor Ayça Kaya. İç hastalıkları uzmanı, sonuçta metabolizma hastalıkları uzmanı, zayıflama doktoru. Hoş geldin. Canım Yasemin'cim çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nazik davetin için Canım, çok teşekkür ederim. Seninle demek? birlikte yayın yapmak her zaman çok büyük keyif. Kaç yıl oldu? Vallahi saymadım ama 20 yıl olmuştu, 15-20 yıl oldu Olmuştur, vallahi. olmuştur. Maşallah. Yani arkadaşlar biz gerçekten Kanal D Doktor'un programından beri Ayça ile çok gerçekten böyle sıkı fıkı bir dostluğumuz var. Hatta hayatıma çok kriz anlarında dokunmuşluğu da var. Apandistimin patladığında mesela senin sayende diyeyim, önce Rabbimin, sonra senin sayende gerçekten çok büyük bir tehlike atlatmıştım. Sen bana dedin ki ağrı kesici sakın yaptırma. Çünkü o zaman anlayamayız dedin apandisit olup olmadığını. Hayatımı kurtardın diyebilirim yani. Canım, Hani canım öyle de Yasemin'cim. bir dostluk Ay, yani. İyi canım ki benim. varsın Sen de gerçekten. iyi ki varsın. Kanatsız meleğim. Sen de benim kanatsız meleğimsin. Canım benim. Bir tanecik Şimdi tabii arkadaşım bizim benim. dostluğumuzun yanı sıra bir de bir gerçek var ki arkadaşlar. Türkiye'yi ikiye bölüyorsun. Herkesi ortadan ikiye. Ben şimdi sayfana bakıyorum. Herkes eski halleriyle böyle o kartonetleri getiriyorlar. Sonra bir bakıyorum ki birkaç ay içinde insanlar gerçekten sağlıklı kilolarına ulaşmışlar. Ben de inşallah o iradeye sahip olacağım diye düşünüyorum. Ama muhteşemsin gerçekten. Bir kere insanları yani diyet demek istemiyorum. Sen biliyorum diyet kelimesini hiç sevmiyorsun ama insanları o kafa yani zayıflama, kilo verme kafasına sokmak çok zor bir şey. Sen bunu nasıl başarıyorsun? Şöyle Yasemin'cim aslında farkındalığı oluşturuyoruz belki de ve bugün dünyanın ve ülkemizin en büyük sağlık problemlerinden biri fazla kilolar. Tabii fazla kilo her ne kadar görsel olarak bizi rahatsız etse de vücudumuzda 236 tane hastalıkla birlikteliği var. Şimdi hastalar böyle 50 kilo, 40 kilo, 60 kilo veriyor. Böyle fotoğraflar çektiriyoruz. Öncesi sonrasını yan yana koyuyoruz. Ben neyi fark ediyorum biliyor musun orada? O hastaların gözlerine baktığımda gözlerindeki ifadenin değiştiğini görüyorum. Evet. Yani beden tabii ki değişiyor. İşte hemoglobin A1C'ler düşüyor, kolesteroller düşüyor, karaciğer yağlanmaları geriliyor. Hasta nefes alıyor, yürüyor, ilişkiler kurmaya başlayabiliyor bir Evet. noktada. Ama ben böyle hastanın fotoğrafına baktığımda o gözlerdeki değişimi görüyorum. Mesela Görüyorsun. ilk geldiğindeki yılgın, bıkkın, umutsuz, çaresiz bir bakış var. Sonra işte bu 30, 40, 50 artık ne kadar kilo verdiysek sonraki bakışa bakıyorum mesela. Bir yaşam enerjisi gelmiş hastanın Evet. gözüne. Ve oradaki o gülümseme, gözünün içinin gülümsemesi hastanın. Bana dünyaları versem belki bu kadar ben mutlu Değil olamam mi? yani. Evet. Bu beni çok motive ediyor aslında ve insanların hayatına böyle dokunabilmek, onlara farkındalığını oluşturabilmek daha büyük bir güçle yoluma devam etmemi sağlıyor sanırım yani. Evet. Şimdi tabii yıllar içinde benim çok fazla arkadaşım oldu seninle beraber sağlıklı kilosuna ulaşan. Bu benim hala başaramadığım bir şey. Yani ama bu benimle alakalı biliyorum. Çünkü ben çok dirençli bir hastayım bu anlamda. Kendimi çok iyi tanıyorum. Bir sürü insan bunu yaptı. Ben yapamadıysam sonuçta neticede bu benimle alakalı. Yani benim orada kendimde göremediğim bir şey var. Ama işte insanlara bunu öğretebilmek, yani sağlıklı beslenmeyi öğretebilmek aslında. Tabii bu ilkokulda keşke öğretilse hepimize de. Kesin. Yani işte sen de bir yerden yakalıyorsun anladığım kadarıyla. Değil mi insanları? Evet, şöyle şimdi obezite tedavisinin aslında en mihenk taşı hastanın doğru metabolik tedavisinin yapılması. Mesela bir hasta ben diyet istiyorum, zayıflamak istiyorum diye geldiğinde eline diyet listesi yazıp gönderirseniz o hasta
kilo verse bile geri alır. Hımm. Şimdi öncelikle kişi neden kilo alıyor bunu bulmak gerekiyor. Bir insan sadece fazla yediği için kilo almaz. Hımm. Ona kilo aldıran, farkında olduğu ya da olmadığı birçok farklı neden olabiliyor aslında. İşte kişinin hormonu, metabolizması, yeme içeriği, yeme davranışı, yeme konusunda oluşturduğu düşünceleri, stresi, bilinçaltı, bilinçüstü o kadar çok faktör var ki aslında kişinin kilo almasına neden olan. Öncelikle o kişi neden kilo alıyor? Bunu doğru bir şekilde Hı tanımlamak hı. gerekiyor. Nasıl hepimizin parmak izi birbirinden farklı, aslında hepimizin obezitesi de birbirinden farklı. Doğru, evet. Benim burada yaptığım aslında ayrıcı şey şu oluyor, mesela meslektaşlarım da diyor, "Ya bunu nasıl yapıyorsun?" diyor. Çünkü her hastanın kilosunu ben ona göre yorumluyorum. Sen fazla kilolusun, şu iğneyi yap, şu ilacı iç demeden Hımm. önce o hastayı anlıyorum, dinliyorum, ona bazı ev ödevleri veriyorum. Onunla ciddi bir empati kuruyorum aslında ve orada, kan testlerini istiyorum. Metabolizmasında olabilecek yanlışlıklar, ya da mevcut olan hastalıklarındaki, progresyonlar, gerilemeler, Hı ilerlemeler, hı. hâlihazırda nasıl bir tedavi kullanılıyor Hı mesela bu hı. hastada ve beraberinde yemek konusundaki düşünceleri, Hı hı. emm, günlük yaşamdaki mesela sürdürülebilir, yani kendi günlük yaşamında yaptığı Hı davranışlar, hı. böyle bir serbest zaman dilimi veriyorum ve hastanın aslında neden kilo aldığını buluyorum. Hı Ve bu hı. doğrultuda o nedeni çözümlediğinde dolayısıyla hasta kilo veriyor. Bununla birlikte bu sayarak beslenme dediğimiz bir metodumuz var. Bunu da Evet, ben güzel ülkemin güzel insanları için evet. geliştirdim. Akdeniz beslenmesinin ön planda olduğu, insan bedeni için gerekli olan karbonhidrat, protein, yağın, vitaminlerin ve minerallerin dahil olduğu belli bir çerçeve içinde kişinin özgür bırakıldığı ve burada kişinin kendi seçimlerini nasıl yapacağının öğretildiği bir sistem Hı aslında. hı. Yani biz hastaya ezberletmiyoruz, ezbere diyet listesi vermiyoruz. Ona bu hastalığı nasıl yöneteceğini öğretiyoruz. Evet. Bayağı böyle uzun süreler hastalarımızla birlikte oluyoruz ama sürecimiz bittikten sonra geri kilo alma oranları oldukça düşük oluyor. Ve hasta kendi kendine bu hastalığı yönetebiliyor. Bu gerçekten çok önemli. Yani şunu diyebilirim, herkesin obezitesi kendine özel, herkesin çözümü kendine özel. Evet. Sadece bir ilaç, sadece bir diyet belki o anda sorunlarınızı çözebilir ama bunları bıraktığınızda tekrar geri kilo alabilirsiniz. Evet. Mesela geçenlerde bir hastamız vardı. Hasta tip 2 diyabet hastası, 100 kilo, 3 çocuk annesi, hipertansiyonu var. Bize geldiğinde 3 aylık kan şekeri ortalama 13,5'tu Hı hı. hemoglobin A1C'si. Kan şekerleri 300-500 arasında gidiyor geliyor. İleri derecede bir karaciğer enzim yüksekliği var hastada. Kan yağı yüksekliği var, hipertansiyonu var. Dışarıdan baktığında işte 100 kilo ağırlığında bir hanımefendi, boyu 1,50 civarında. Şimdi bu hasta geldiğinde bir bakıyorsun, hasta çok yoğun insülin kullanıyor Hı mesela. hı. Şimdi hasta tip 2 diyabet ama bu hastadaki verilecek tedavi insülin tedavisi değil. Hımm. Şimdi muhtemelen, gören hekim ya da, işte, bu tedaviyi uygulayan kişi bir bakıyor 3 aylık şeker 13,5. Tabii korkuyla hastaya insülin yazılıyor. Hı hı. Tabii bu insülin yüksek dozda birden başlandığında hastada iştah açıklığı yapıyor. A! Hipoglisemi yapıyor, kan şekerini Hımm. düşürüyor. Hastanın iştahı açılıyor, daha çok yiyor. Yedikçe, kilo almaya başlıyor. Kilo aldıkça insülin ihtiyacı artıyor. Kısır döngü. Tabii mesela hasta 75 kiloda diyabet tedavisine başlıyor. Bu insülinleri kullanmaya başladığında son 8 ayda 25 kilo artışı var hastanın. Ve Hımm. hasta hipoglisemi, hiperglisemi bareminde gidip geliyor. Farklı molekülleri seçtik bu hastada. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş derken yaklaşık 3. ayımızın sonuna geldiğimizde hasta toplam 12 kilo verdi. Bak 3 ayda 12 kilo, ayda baktığında 4 4 kilo. kilo. Evet. Ama şu anda insülin kullanmıyor bu hasta. Bütün insülinlerini kestik A! 3. Çok ayın iyi. sonunda. Çünkü gözyaşları döktük biz birlikte de o Evet. yüzden bu beni çok Şekeri etkiledi. kaçlarda seyrediyor şu an? Şeker 100-110 civarında gidiyor. Bravo. Hı hı. Tansiyonu düştü, kan Hı yağları hı. iyi, hatta karaciğerdeki o yüksek enzim seviyeleri geriledi ve artık insülin kullanmıyoruz ve Bravo. hasta kilo veriyor. Yani 12 kilo belki çok yüksek bir kilo değil ama bu hastada bu tedaviyi böyle Tabii. şekillendirmek bile çok büyük bir, Y yani çok büyük bir mutluluk diyeyim ben Yani hem size. tedavisi sonuçta, planlanıyor hem kilo, yani sağlıklı Tabii, kiloya ulaşıyor bir yandan. Bu çok önemli çünkü yani kilo vermek, hani, nereden veriyoruz ve nasıl veriyoruz?
sağlıkla kilo vermek diyoruz. Yani duamızı bile ederken aslında zayıflayayım, kilo vereyim değil, sağlıkla kilo vereyim. Çünkü nasıl kilo verdin? Değil mi yani Allah korusun bir hastalık gelir, hastalık da insana kilo verdirebilir. Ne kadar Yani güzel söyledin. o Evet. sebeple yani sağlıkla kilo vermek çok önemli. Bunun planlanması hele ki 300-500 şekerler diyorsun. Şimdi benim annem de diyabet hastası olduğu için şimdi 300-500 deyince gözlerim yuvalarından fırladı. Yani biz şurada ne bileyim bir 200'e falan çıkınca şey oluyoruz böyle. Ve Eyvah düşünebiliyor diyoruz. musun? Bu hasta 40 yaşında, 3 Hı çocuk hı. annesi Oy, ve evet, böyle tedaviye devam etse önümüzdeki birkaç yıl içinde çok ciddi organ problemleri evet, başlayacaktı. evet. Ve Allah korusun. işte geçtiğimiz hafta böyle çok böyle sevinç gözyaşları döktük. Hasta ağladı, ben de ağladım. Yani dedi ki ben dedi artık hani hayatım bitti diye düşünüyordum. Ömür boyu bu insülinlerden kurtulamam zannediyordum. Hı hı, Evet, kurtulduk. evet, Yani bugün tip 2 diyabet tedavisinin hastaya göre çok doğru planlanması, özellikle obezite ve tip 2 diyabet birbirine çok yakın olduğu için evet, yani tedavinin en önemli mihenk taşlarından biri. Tip evet, 2 diyabet, insülin direnci, bozulmuş açlık glikozları, evet. hipoglisemiler obeziteyle çok iç içe olan hastalıklar. Kesinlikle. Burada kişiye göre doğru tedaviyi yaptığında metabolizma iyileştiği için kişi kendini kontrol edebiliyor. Evet, Ama öbür türlü glisemik dalgalanmalar yaşadığı için beyin evet bunu yeme diyor ama içindeki dürtü ya da dışarıdan aldığı ilaç gitti diyor. evet, Kendini kontrol edemiyor. evet. Ve burada hastada ne oluşuyor? Öz saygısını kaybediyor. Ben bunu yapamıyorum, ben değersizim, ben işte oburum, iradesizim gibi kendini Evet. suçlamaya başlıyor ve bir kısır döngü içine giriyor. Hı hı. Hani bu hani hastayı her açıdan ele almak gereken bir durum. Duygusal, işte metabolik, Evet, hormonal, matematiksel beslenme evet. açısından baktığımızda çok kıymetli bir tedavi gerçekten ve çok insanın gerçekten yüzünü güldüren bir Ya, tedavi. insanların hayatları değişiyor Ayça. Özgüvenleri geliyor, Evet. güvenleri geliyor. Özgüveni de geçtim, güvenleri geliyor. Aslında olması gereken geri geliyor. Kaç kişide gördüm yani ben bunu yıllardır, 20 yıl içinde kaç kişide gözlemledim gerçekten. O sebeple çok önemli. Bir de sonuçta işin sonunda sağlık var. Bak ne diyorsun? 3 çocuğu var. Çünkü sonuçta daha uzun yıllar o, aileye Çocuklara eşlik edebilmek, ana olacak. durumunda kişi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu son günlerde bizim de yaşadığımız, annemle yaşadığımız durumdan dolayı öğrendiğim bir şey var ki metabolik hastalıklar aslında bir süre sonra beynin sağlığını da etkiliyormuş. Yani, demans dediğimiz, Alzheimer dediğimiz, delirium dediğimiz hastalıklar meğerse, hani, bizler hep psikolojik zannettik bunları duya duya ama, içerideki bazı şeyler, fazlalaşınca, işte, şeker dalgalanmaları dediğin ve beraberinde tansiyon dalgalanmaları, bunlar uzun süre devam edince, sonuçta bedenimiz bir bütün. Yani aşağıda bir şey olurken yukarıya da tesir ediyormuş. Bu tarafını da görünce zaten insan iyice bir ürküyor. Sağlıklı beslenme meğerse ne kadar önemliymiş. Sağlıklı yaşamak ne kadar önemliymiş bir kez daha dedim yani. O sebeple, şimdi ben böyle söylüyorum da diyecekler ki sen kendine bak. Benim de 6,1 Yasemin'cim, hocam. evet. Hemoglobin Şimdi A1'cim. aslında bu prediyabet dediğimiz bir bölüm. Şimdi sen de ailesel olarak genetik yatkınlıkta olduğu için prediyabet dediğimiz diyabet daha gelişmeden ayak seslerinin ortaya çıktığı dönemde asıl komplikasyonlar Hı olmaya hı. başlıyor. Yani damarlar en çok bu dönemde etkileniyor. Yani bir an önce aslında tedaviye başlamak gerekiyor. Hı hı. Şimdi az önce o kadar güzel bir cümle söyledin ki annemin diyabeti var, tansiyonu var derken bir baktım annem beyin problemleri yaşamaya Evet, başladı. Şimdi bizim vücudumuzdaki organlarımızı besleyen şey aslında damarlar. damarlarımız. Kılcal damarlarımız, işte büyük arterlerimiz, venlerimiz. Bir metabolik problem olduğunda hastada tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi bu damarlarda bozulmaya neden oluyor. E, Mesela yüksek kolesterol damarı kireçlendiriyor. Kontrolsüz bir hipertansiyon Hı damar hı. endotelini inceltiyor. Hı Diyabet mikrovasküler de makrovasküler dediğimiz hı. damar Hı. harabiyeti yapıyor. Damar harap olunca da onu besleyen organa giden kan Tabii, bozuluyor. Bu sefer de organ harabiyetleri ortaya evet. çıkıyor. İşte mesela bir bakıyorsun karotis arterlerinde yani Şah şah damar. damarlarında kireçlenmeler başlıyor. Bu burada kireçleniyor ama senin beynini besleyen minik damarlar ne oluyor? Onlar daha çok Tabii. kireçleniyor. Ve bu durumda bugün belki Alzheimer tanısı olan birçok hastanın altında yatan gerçek neden tedavisi tam yapılmamış metabolik hastalıklar Kesinlikle. olabiliyor. Yani biz burada ne kadar
kişiyi hedefe yakın tutabilirsek, 3 aylık kan şekerini, kolesterolünü, tansiyonu aslında o kişinin komplikasyon yaşama oranı da o kadar düşük oluyor. Evet, evet. Yani "Ne yersen osun." cümlesi, artık kulağıma daha farklı çınlamaya başladı. Çünkü ne yersen osun, yani ne yersen sağlığın da o demek. Hani ne yersen osun, şey diyoruz bazen, işte çilek yersem, işte tatlı bir insanım, işte ne yersen osun. Yani geçmiyor insana. Bana geçmemiş mesela, onu fark ediyorum. Ne yersen osun, sağlığın da o. Ne Evet. yersen sağlığın da o hakikaten. O sebeple çok önemli. Can boğazdan geldiği gibi hakikaten gidebilirmiş de. Yani, bunlar böyle tatlı şeylerimiz değilmiş, yani atasözlerimiz değilmiş bizim. Gerçekten çok önemli sözlermiş. Ben bunları, yani, bu kadarını daha yeni yeni kavruyorum, yani öyle söyleyeyim. Biraz geç öğreniyorum hocam. Ay, canım benim. Yani şimdi peki yaz gelip eğer insanlar tatile gidecek olmasa, yani bu sağlıklı beslenme bazılarının gündemine hiç girmeyecek. Hani Allah'tan böyle bir durum da var. Şimdi peki, mesela sen hep şey diyorsun, yani öğünleri önemsiyorsun. Ben görüyorum birçok insan, son yıllarda kestirmeden böyle o aralıklı oruç denen bir şey var ya, sistem. Diyor Evet, ki uzun süre aç kalıyorlar. evet. Diyor ki günde diyor 4 saat sadece kendime diyor müsaade ediyorum yemek yemeye diyor mesela. Nasıl buluyorsun bu aralıklı oruç Şimdi, meselesini? şöyle Yasemin'ciğim, biz bilimi hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Kulaktan dolma bilgilerle değil de, hani, gerçek uzman hekimlerden öğrendiğimiz bilgileri aslında hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Bilgi kirliliği çok fazla. Yani gerek, sosyal medya olsun, şimdi ChatGPT'ler çıktı, herkes yapay zekâya diyet listeleri yazdırıyor filan. Yani bu, hani, bilimi yaşamayı ve bilimi hayatımıza dâhil etmemiz gerekiyor. İşte burada da, bu tür mesela aralıklı oruç. Şimdi ben sana aralıklı orucu anlatayım. Aralıklı oruç aslında güzel bir, yöntem kilo vermede ve yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aralıklı orucu doğru yapan insanların uzun vadede daha kalıcı kilo kontrolü yaptıklarını gösteriyor. Ama bu kendi kafasına göre 4 saat yiyeceğim, 10 saat aç kalacağım şeklinde değil. Hı hı. Yani burada özellikle akşam yemeğini erken yemek ve sabaha kadar olan o açlığı benimsemek, vücudu biyolojik ritmiyle birlikte yaşamak. İşte, bu nedir? Gece uykunuzu mesela saat 11-12 gibi yatağınıza gitmek, sabah 8-9 gibi kalkmak, ilk öğününüzü, işte, acıktığınızda 10-11 gibi yiyebilirsiniz. En geç de 5-6'da yiyip orayı, Hı hı. tamamladığınızda ve 6'dan sonra hiçbir şey yemeyeceğim dediğinizde bu kural sizin akşam atıştırmalarınızı önlüyor. Hı hı. Akşam atıştırma yapmadığınız için de tabii ki kilo alımınızı Hı önlüyor hı. aslında. Yani aralıklı oruç güzel bir yöntem ama doğru ve bilimsel ve kişinin metabolizmasına uygun olarak bunun planlanması gerekiyor. Hımm. Şimdi insanlar aç kalıyor, 4 saat içinde yemek yiyebilirim. İşte burada ne yiyecek? Ne kadar yiyecek? Ne zaman yiyecek? Bu ortaya Hı çıkıyor. hı. Bedenimizin ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, lifleri vücudumuza vermezsek vücut katabolizmaya giriyor. Hımm. Mesela şimdi Katabolizma nedir? vücudun kendi kendini yemesi bir noktada. Hımm. Mesela son günlerde çok moda su diyeti. Herkes bir su diyeti yapıp zayıflamaya çalışıyor. Böyle bir sosyal medya, akımları filan çıkıyor. Yani su diyeti seni bitirir, seni yıkar. Niye? Çünkü vücudun ihtiyacı olan, yiyecekleri vücuduna vermiyorsun. Tabii ki kilo verirsin ama nereden verirsin? Ben Kasından, şey duy karaciğerinden Evet, verirsin. ben şey duydum bir de, yani, mesela tamam, hani, günde 2 litre su için, sağlık için deniyor ama 2 litrenin üzerine çıkan, Böbreklerinizi sulardan bozarsınız. 5 kilo, 6 zehirleniyormuş vücut. kilo. Evet, Tabii, sodyum düşmesi olur, beyin ödemi olur. evet. Yani gerçekten, hani, bu beden bize bir kere Hı veriliyor. hı. Sen vücudunun çalışması için gerekli olan yakıtı koymalısın ama bu yakıtı en doğru şekilde Hı vereceksin. hı. Sadece su içmek ve besin gruplarınızı elinizin tersiyle Hı içmek hı. kas kaybınıza neden olur. Peki mesela su diyeti değil de mesela sıvı diyeti de mi aynı şey? Mesela çorba, ne bileyim, işte, hani, ayran çorbası, işte, brokoli çorbası, ya sıvı. Yine mi aynı şeyi yapar yoksa? Şimdi ben içinde diyet geçen hiçbir kelimeyi sevmiyorum. Evet. Sıvı diyeti bazı mesela ameliyatlardan sonra bizim de hastalara verdiğimiz, Hımm. diyetler ama bunlar ne? Hasta, işte, büyük bir gastrointestinal sistem ameliyatı geçirir, sıvı diyeti yapar. Parçalayamıyor diye. Tabii, Hı tabii, hı. yani. Ama sağlıklı bir insan oturup da ben zayıflayayım diye sıvı diyeti yapsın, tamam. Peki diyet bitti, 15 gün sonra ömür boyu bu çorba içerek mi yaşayacak? Yok, yani, şunun için sormak istedim. Yani, hani, su diyeti yapan varsa en azından
bir vitaminsel Sıvı bir şey diyeti. bir şey girsin midesine kafasındayım Evet yani. ama işte şimdi burada sıvı diyeti diyelim ki işte bu sıvı şeyler yiyor. Bunun içerisine örnek veriyorum yumurtayı haşladı, parçaladı, blenderdan geçirdi, yedi. Hı Evet hı. olur. İşte ıspanağı blenderdan geçirdi, çorba Evet, yaptı, öyle yedi. smoothie'lerle yaşayanlar var Var mesela. ama şimdi bu hayata, bağdaşık bir uygulama değil. Yani yaptığınız sistem hayatınız boyunca gidebilecek bir sistem Hıı. olmalı. Kesitsel bir çalışma yapıyorsanız bunun geri dönüşü çok yüksek Hı olur. hı. Örnek veriyorum geçen haftalarda gördüğüm bir hasta, hastanın boyu 1.70 bir beyefendi bu. Ortalama 90 kilo ağırlığında personal trainer'la zayıflamaya karar veriyor hasta. Günde 2,5 saat spor yaptırıyorlar ve direkt protein ağırlıklı beslenme yapılıyor hastaya. Hastanın temelde zaten karaciğer yağlanması var. Zaten enzimleri yüksek. Hasta 90 kilodan 70 kiloya iniyor. Ne kadar sürede? 3 ayda. Bak 20 Hı. kilo veriyor bu hasta. Hı Boyu hı. da 1.70. Six pack'leri falan çıkıyor hastanın. Her şey çok güzel. Hı hı. Bu arada hiç karaciğer enzimlerine falan baktırmıyor. Bir tatile gidiyor hasta. Sadece 8 günlük tatilde 8 kilo alıp geri geliyor. A! Niye? Çünkü bu diyette saat 3'ten sonra bu hasta hiçbir şey yemiyor. Sabah işte 9'da ilk öğün, 3'te son öğün ve her gün 2,5 saat spor yapıyor. Hımm. Şimdi bütün ailesi akşam 6'da 7'de yemeğe oturuyor. Beyefendi oturmuyor. Niye? Çünkü onun diyetindeki şeyde 3'te kesmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu adamcağız hayatının ne zamanına kadar 3'te yemeği Hı hı. sonlandırabilir? Hasta bize bir geldi 110 kilo olmuş. Şimdi bak 70 kilodan 110 kiloya çıkıyor. Kaç ay sürede? 6 aylık sürede. Kaç kilo almış? 40. Yani 40 kilo Evet. almış. Bir insanın 6 ayda 40 kilo alabilmesi mümkün değil aslında herhangi Evet, bir diyet evet, evet, yapmamış olsa. evet. Ama vücudu o kadar düşük kalorili diyete alıştırmış ki normal hayatına geçtiğinde 2 lahmacun yese vücut onu görüyor 5-6 lahmacun. Evet. Bu sefer gece yemeleri başlıyor hastanın. Bir kere yaptım nasıl olsa yine yapabilirim mantığı oluyor ilk başta. Sonra da ipin ucu kaçıyor, morali bozuluyor, kısır döngüye giriyor. Evet. Şimdi bana geldiğinde şunu dedi, ya dedi ben tekrar gidip bu yöntemi deneyeceğim dedi ya da sizi çok methettiler dedi. Bu dedi sayarak Hı zayıflamayı hı. öğreneceğim, metabolizmamı bir anlayacağım falan. Bir testlerini yaptık mesela. O diyeti yaparken ki karaciğer enzimleri 70'lerde 80'lerde ki çok yüksek protein ağırlığı bir diyet verilmiş. Bize geldiğinde enzimler 115-120'ye çıkmış. Hı Hem hı. kilo almış hem karaciğerdeki o iltihaplanma Hı daha hı. ileriye gitmiş mesela. Evet. Sonra ben onu anlattım. Yani dedim sen hayatın boyunca hep böyle mi olacaksın dedim. Evet. Evet gideceksin tabii ki vereceksin burada bu kiloyu. Hı Ama bu hı. dedim hayatla bağdaşık bir yöntem değil. Evet. Senin çoluğun çocuğun var. Sen her gün 2,5-3 saat spora zaman ayırabilecek misin? Makul olacaksın. 1 Hı saat hı. spor yaparsın ama 3 saat her gün spor yapmak için yani Sporcu olman lazım. mesleğinin sporcu Evet, olması lazım. olimpiyatlara hazırlanıyor olman lazım Evet, filan. şimdi onun da birazcık Evet. aklına yattı. Şimdi tekrar biz birlikte çalışmaya Evet. başladık. Hani sürdürülebilir davranışları hayatımıza aslında sokmamız gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle. O sebeple diyorsun ki aslında şimdi kaç öğün besleniyoruz? Beslenmeliyiz daha doğrusu gün içinde. Gün içinde aslında şöyle, bunun bir matematiği Hı. yok. Bilim bize şunu söylüyor, yani kendi biyolojik ritmine bakarsan günde 2 ya da 3 öğün beslenebilirsin. Bana sorarsan, hani ben kendi klinik hayatımda, kendi pratiğimde 2 ana öğün, belki 1 ara öğün yapıyorum. Hı hı. Yemeği de acıktığımda yiyorum. Acıkmıyorsam yemiyorum. Yani midemden bir gurultu geldiğinde evet ben acıktım diyorum ve o zaman yiyorum. Sabah da mı böyle? Sabah aç uyanıyorum çünkü akşam 6'dan sonra bir şey Hı yemiyorum. Sabah hı. kahvaltısını dört gözle bekleyerek Evet uyanıyorum. ama senin sabah kahvaltın bol yeşillik. Yeşillik, yumurta, böyle domatesler, şimdi salatalıklar çıkıyor, biberler, Evet, pancar, evet. mesela havucu çok severim kahvaltıda. Yumurta, haşlanmış Hı yumurta. hı. Yani Peynir gayet var mı? peynir de var. Peynir hiçbir yani şöyle söyleyeyim sana Allah'ın yarattığı her türlü yiyeceği rahatlıkla Ama ne peyniri? Şimdi biz merak ediyoruz. Yani bir, obezite, metabolizma hastalıkları doktoru sabahları hangi tarz peyniri yiyor? Mesela merak ediyorum. Keçi peyniri falan mı? Lor peyniri diyeceğim ama demiyorum. Hocam yapmayın Çok ya. sıkıcı. Lor peyniri, çökelek peyniri. Hayır bunları yemiyorum Hı. ben de. Ezine peynirini severim ama ne kadar yerim? Şu kadar. Heh. Evet, Bak bu kadar ezine evet, peyniri. evet. Dil, Ekmek yok sende dil galiba. peyniri yerim bu kadar. Dil peyniri. Yani Güzel. peynir çeşitliliği yaparım yani. Zeytin? Zeytin 5 tane, ikisi yeşil, üçü siyah zeytin olarak tercih ederim. Tamam. Yine bak 1 yemek kaşığı çökelek severim. 1 yemek kaşığı çökelek koyarım. 1 yumurta koyarım.
Böyle havuç, turp, yani kışın özellikle pancar, çiğ pancar, yazın domates, acur, salatalık mesela bunlar mutlaka olur ve tam buğday ekmeği yerim bir dilim. Hı. Ama ekmeği yemeğin sonuna doğru yerim. 5 tane zeytin yerim. Bazen de bir tatlı kaşığı zeytinyağı yerim ayrıca. O tam buğday ekmeği bu şey halk ekmeğin var hani Evet, o mu? evet, onlardan Hepsini yerim. bitiriyor musun o ekmeğin? Şimdi o ekmeği elime ekmekle başlamadığım için, sona Hı. bıraktığım için yarısını yiyorum Evet, evet. genellikle. Yani Ayça şöyle yapıyor. Ben yemek yerken gördüm çünkü Beni seni. gözlüyor, beni gözlüyor. Ben de bakıyorum nasıl yiyor. Arkadaşlar şöyle yapıyor. Biz böyle ekmekle başlıyoruz ya yemek yemeye. O öyle yapmıyor. Önce yeşillikleri falan yiyor. Midesini dolduruyor. Su Su içiyor. içiyor. Yemekle su içilir mi? Su içilir, su İçmeli içiyorum. miyiz Maden yani? suyu içiyorum. Hı. Hele hele arkadaşlarımla buluşuyorsam böyle yeşillikleri kıt 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 yiyorum. Evet. Sonunda arkadaşlar bakın en sonunda yemek artık bitmiş yani öyle söyleyeyim. Orada ekmeği şöyle bir alıyor, şöyle bir sıyırıyor. Aynen. Onu böyle iştahla ağzına atıyor, tamam mı? Son vuruş. Evet, son vuruş ekmekle oluyor. Evet, son vuruşu ekmekle yapıyor. Dolayısıyla doygunluk hissediyorsun anladığım kadarıyla. Diyorsun ki bir oh be. Tabii her Hani şeyden de yemiş oluyor bu evet. arada. Bir de tabii şu çok önemli. Benim yani lokmalarım çok küçüktür. Yani mesela çatal bıçak çok kullanırım ve çok minik parçalara ayırırım. Evet. Bir de şey diye düşünüyorum Yasemin, biliyor musun? Yani örnek veriyorum, bir yumurta benim önüme geliyor böyle. Bu yumurtayı pat diye ağzına atmak var. 2'ye bölmek var ya da 20'ye bölmek Hı var. hı. Ben mesela onun çok özel yaratılan bir yiyecek olduğunu düşünüyorum ve ona hakkını vermek için onu Hımm. çok minik parçalara ayırırım. Yumurtaya saygımızdan. Her tür yiyeceğe Evet. saygımızdan. Mesela şu kadar dil peyniri diyorum ama bunu en az bir 8-9 parçaya bölerim. Minik parçalar Hımm. ve o parçaları ağzıma atıp, yani onun bir kere hakkını verirsin yemeğin. O! Onu pat diye ağzına attığında o yemeğe de haksızlık ediyorsun Lokmanın aslında. hakkını vermek. Evet, Güzel. tadını Hı almak, hı. onun çiğnemek. Yani hani o lokmanın o senin sofrana geliyor ya, görüntüsüyle, kokusuyla, Evet. çiğneme eylemiyle onun hakkını vermeye çalışırım Evet, aslında. O evet, yüzden benim lokmalarım çok küçüktür. evet. Ya, bu çok önemli bir şey çünkü neden? İnsanın yemek yeme davranışından başka hayatındaki başka davranışlarını da, aslında çıkarım yapabiliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Yani mesela bir insan hapur hupur, hani, yemek Heh. yiyorsa böyle bir çırpıda her şeyi böyle ağzına atıyorsa filan o her şeyi çabuk tüketir. Aşkı da çabuk tüketir, dostluğu da çabuk tüketir, her şeyi çabuk çabuk tüketebilir yani. Ama seninki bakın diyorsun ki lokmaya kıymet vermek, hakkını vermek yani. Anlatabiliyor muyum? Buradan o kadar büyük şeyler çıkar ki anlamlar. Dikkat edin yani, hani, kim nasıl yemek yiyor? Ay Mesela bir Yasemin, ne partner kadar güzel bakış açısı. Hiç öyle düşünmemiştim ama. Estağfurullah ama öyle bu psikolojide de öyle hocam. Yani, amigdalamızla yiyoruz hızlı hızlı yerken. Hani, savaş ya da kaç modu var ya, sanki önümüzden bir şey kaçıracak onu, benim o yemek falan diye böyle, hani, kimse almasın dürtüsüyle yediğimiz zaman, sonuçta bu eylem her yerde var. Yani, bu çok özür dilerim, yani, hani, sevişirken de böyle, sonuçta yaşarken de böyle, bir şey tüketirken de öyle. Yemek yeme davranışından bir sürü çıkarım yapabiliriz arkadaşlar. Hani, bu da aklınızın bir köşesinde Siz olsun. yavaş yavaş yiyenleri seçin Evet, ki aynen. değerinizi bilsin. Değerinizi bilsin. Çok güzel çünkü seninki. Ben de öyle yapacağım bu arada. Çünkü böyle şeyler gibi, hani, Japonlar filan da öyle galiba. Küçük kaşıklar kullanıyorlar, küçük Ya çatallar. lokmanın değerini ver, Evet, hayatın hakkını ver. Biraz evet. yavaş yaşa, küçük yaşa, anlık yaşa. Hı hı. Yani bu kıymetli bir şey bence. Evet. Bir de sen mesela kefir ve ayran. Hayatının Evet. sanki olmazsa olmazı gibi. Çok seviyorum. Bir kere yani bir de bunlar gerçekten çok kıymetli yiyecekler. Hem protein hem karbonhidrat hem yağ içeren üçü bir arada olan en güzel Evet. yiyecekler. Bir de mayalanmış, yani konjugenoik asitler var, probiyotikler var, kalsiyumu var, fosforu var. Hı Say hı. say bitmez ve bizim ülkemiz bu konuda bir cennet. Özellikle ben ara öğünlerimde acıktığımda bir bardak kefir, mesela yanına 5-6 bademle birlikte bir bardak suyla, tabii o bademi de mesela ben bir lokmada yemem, biliyor musun? Evet. 1 adet bademi en az 4 ısırıkta yerim yani. Hı hı. Ondan sonra Evet, gördün mü? Şimdi gözümün önüne evet, geliyor senin o evet. hareketlerin gözümün önüne geliyor. Evet. Bazen arkadaşlarım diyor ya biz burada böyle şimdi 1000 kere yemiştik bir badem, Evet. Allah'ın bademi ya, niye şunu gitsin, yok derim, ben onu öyle yemem. Evet. Böyle Ama bunlar küçük çok önemli küçük çünkü ısıra neden? ısıra. Sen hem bu işin ilmini bilimini okudun hem de zaten demiştin ki bir röportajında, "Zaten kilo benim çocuklukta problemimdi." demiştin. Hâlâ. Yok hâlâ değil yani gayet Hep. şu an çok sağlıklı, hani, görünüyorsun kilo olarak. Şimdi o Maşallah diyeyim. beyinde hiç gitmiyor Hıı. Yasemin'ciğim. Her ne kadar zayıflamış olsan dahi kilo problemini bir kere yaşadığın zaman o
Hani oh ben inceciyim, zayıfım, her istediğimi yerim, her istediğimi giyerim gibi olmuyor. Ben Hımm. hani kilo problemini yaşamış bir insan olarak yıllar öncesinde ve hala kilomu hep kontrol etmeye çalışıyorum. Bazen böyle sosyal medyada falan karşıma geliyor. Önce kendini zayıflatsın falan diye. Evet diyorum ben önce kendimi zayıflatıyorum sonra sizleri zayıflatıyorum. Evet, evet. Biraz da tabii kısa boylu olduğum için biraz televizyonlarda da balık etli çıkıyorum ne Minyon yazık ki. diyelim. Evet, evet. Ondan sonra bazen hastalar geliyor. "Hocam" diyorlar, "Biz sizi tombul mombul zannediyorduk ama ne kadar minikmişsiniz Minyon siz." evet, filan çok böyle diyorlar. küçücük Evet. minyon bir şey yani Ayça ama kilosu boyuna göre çok 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 iyi normal, maşallah. sağlıklı Evet. kilomdayım. Çok Hı zayıf hı. değilim. Yani Evet. şöyle, boyum merak ediyorlar, soruyorlar kaç diye. Boyum 1.55, kilom 55-56 arkadaşlar. Evet. 45 kilo değilim yani ve 45 kilo olunmasını da önermiyorum. Evet. Hah, Yani onu soracağım. Hı. Hep böyle şey biliriz biz, sağlıklı kilo, işte, boyunun -11'idir derler. Yani boyun -10. kaçsa Hı. ondan -10'u ya da 11'i çıkar derler. Doğru mu? Şimdi ben düşünsene 45 kilo olsam sence nasıl olurum? Şu an kaçsın bilmiyorum. 55. Öyle mi? Evet. A! Boyun 1.55, kilon 55. Gayet iyisin şu an. Normalim Evet. şimdi. Ben 45 kilo olsam sanırım böyle bir çöp gibi filan bir şey olurum yani, kururum Evet, yani. yani olmaz sana sanki, evet. Olmaz. Hı Yani hı. şimdi yağ hücreleri de vücudumuz için gerekli bir organımız aslında. Özellikle 50'li yaşlardan sonra menopoz sonrasında yağ hücresi vücuda birazcık da östrojen verir. Hı O hı. nedenle hani menopozda bile metabolizma mesela %8'lerden 15'lere kadar yavaşlayabilir. Hı hı. Normalde her 10 yılda %2-4 yavaşlar ama menopoz ve sonrası %8-15'lere kadar çıkabilir bu kişiden Hı kişiye. Niye? hı. Çünkü azıcık yağlılık vücuda östrojen verir. Hımm. O östrojeni de çektik, 45 kilo kaldık, kuruduk canım ne olacak? Evet, evet. Kemikler tıkır tıkır gider. Ya, evet, ben onu biraz şey, böyle, kendi kendini yemiş insanlar vardır ya, böyle, hani, kendini yer. Evet. Kendini de yer dertten. Yani, ben biraz da o kiloya bakıp onu da görebiliyorum. Yani, çok dertlenmiş, kendini yemiş artık diyorum yani. Hani, biraz kilo evet ya. Evet. Şimdi burada o -10 kilo olayı bitmiş durumda. Şu var, hani, matematiksel olarak ve hızlıca ne yapabiliriz? Boyunuza bakın 1.55 mi? Kilonuz 55 olabilir, en fazla 60, en düşük 50 Hı hı. olabilir. Kendinizi en rahat hissettiğiniz hangi aralıktaysanız orada kalmaya Hı çalışın. hı. Ben yazın 54-55 olurum, kışın 55-56 olurum ama yani 56-57'yi hiç geçmemeye çalışırım. Harika. Her sabah aç karnına mutlaka tartılırım. Sizlere de tavsiye ederim. Aç Hımm. karnına tartılmak her sabah bir önceki gününü nasıl değerlendireceğinizi gösterir size. O! Evet, ben, evet. Giydiklerimizden anlıyoruz genelde. Hayır, tartıdan anlayacaksınız. Giydiklerinizden anlamayın. Tartıyla yüzleşin, yüzleşin. Evet. Tartıdan korkmayın. Evet, çok haklısın, doğru söylüyorsun. Bir de şeyi seviyorum mesela, ekmek yerine, demiştin ki kırmızı biber, Evet, yani kapya biber. evet. Bilmiyorum bilmeyenler var mı hâlâ? Onu bir hatırlatalım. Mesela, hiç aklıma gelmezdi sen söyleyene kadar. Kapya biberi arkadaşlar güzelce yıkıyoruz böyle, böyle 2'ye bölüyoruz. Onu ekmek gibi kullanıyoruz. Peynir yiyeceksek mesela içine peyniri koyuyoruz. Evet, Ya, bu o kadar güzel bir öğün ki hakikaten. değil mi? Bazen yapıyorum evde. Kapya biberi bana sen sevdirdin. Gerçekten. Sebzeleri sevelim, sebzeleri sevelim. Hiç yemezdim ben kapya biber. Yani kapya biberi hayatıma sen soktun ve bazen onu yapıyorum yani. Mesela peynir severim çünkü. Peynir yiyeceksem mutlaka en azından diyorum ki ekmekle yeme bari şunu. Hani kapya biberin arasına koy en azından oradan birazcık kâr et diyorum mesela. Harikasın, Yani. harikasın. Yani çok farklı tarifler geliştiriyoruz Hı tabii. hı. Kapya biberin içerisine doğru peynirleri koyuyoruz, fırına sürüyoruz, çıkarıyoruz. Bir sürü Oh! tariflerimiz var. Oh! Yani Evet, bir onları de da onlar var. kullanabilirsiniz. Tabii sağlıklı atıştırmalıklar, sağlıklı yemekler hepsi var Evet. aslında. Senin bütün o şeyin de merkezinde. Psikolog bile var. Evet. Çünkü multidisipliner yaklaşım yapıyoruz Evet. hastalarımıza. Hem metabolik hem beslenme hem psikolojik yönden çok destekliyoruz ve onların o dönemini, çok rahat atlatmalarını sağlıyoruz. Evet. Ben bazen hastalarıma şöyle söylüyorum, "Bak," diyorum, "sen yeni doğmuş bir bebek olacaksın." diyorum. "Biz sana önce adım atmayı öğreteceğiz. Sonra," böyle diyorum, "tutunarak ayağa kalkacaksın, kendi kendine yürüyeceksin ve sonra bir gün kendi kendine koşacaksın. Birazcık zamana ve desteğe ihtiyacın var sadece." diyorum. Bu kısa bir süre değil, yani 100 metre, 200 metre koşusu değil, bu bir maraton diyorum ve bugün bitmeyecek diyorum. Evet, Her evet. gün yeni bir gün bize verilen bir armağan ve her gün hayata yine yeniden başlayarak beslenmeye de bu şekilde özen göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle çünkü bu gerçekten sosyalliğimizi, her şeyimizi, yani misal veriyorum kişi bir iş başvurusunda bulunacak. Bazen o iş başvurusuna gitmeye çekiniyor.
dış görüntüsü ya da kiloları yüzünden. Bazen sosyalleşecek. Mesela sosyal medya bu anlamda tabii çok can sıkıcı. Çünkü niye? Sosyal medyada artık inceltmeler, filtreler vesaire o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Yani, hani, kişiler zaten kendimi ben burada böyle gösterebiliyorum diyerek sosyalleşmiyor bir de. Çünkü gerçeğini gördüğü zaman diyecek ki, "A, ne kadar kiloluymuş." diyecek diye bazen geri durabiliyor. Doğru. Ne oluyor sonuçta? Yine aslında kendine eksi. Niye? Çünkü sağlık sana lazım, başkasına Evet. değil. O sebeple de, bu söylenenleri, hani, kulağımızın arkasına atmayalım arkadaşlar. Gerçekten kulağımızdan girsin. Çünkü, yaşımız ilerliyor. Yaş ilerledikçe bu kilo hem dizlere yük, hem bedene yük, hem de beyine yükmüş dediğimiz gibi. O sebeple, çok çok önemli senin branşın özellikle Ayça. Demişler ki bana doktoru getirme, bana damdan düşeni getir. Sen hem doktorsun hem damdan düşmüşsün. O sebeple belki de bu Çok iyi başarının biliyorum. altında bu yatıyor yani hakikaten. Yani empati yapabiliyorsun, Yani fazla kilo problemi olanların neler yaşadıklarını çok iyi biliyorsun. biliyorum. Evet. Çok iyi. Bir de son olarak şu şeyi sormak istiyorum yine. Zayıflama iğneleri. Evet. Reçetesiz, bilinçsiz kullanıldığında neler olabilir? Evet, şimdi kilo problemi olan insanlara hızlıca, basitçe ve kolayca kilo verdirecek şu suyu iç, zayıflarsın denildiğinde insanlar bunu yapmak istiyorlar. Çünkü fazla kiloyu bir hastalık olarak görmüyorlar. Yani bunu fazla kiloyu sanki kendileri yaptıkları bir suçmuş gibi, iradesizlikmiş gibi, oburluk gibi görüyorlar. Ben yıllardır söylüyorum ve Dünya Sağlık Örgütü şimdi bunu böyle söylüyor. Bu diyor bir hastalıktır. Obezite bir hastalıktır. Bu kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Kronik, ilerleyici ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Bak, ilerleyici ve tekrarlayıcı. Şimdi obezite tedavileri şu anda dünyadaki en büyük ilerleme kaydedilen tedavi noktalarından bir tanesi. Çünkü dünya nüfusunun neredeyse yarısı obezite problemiyle problem yaşıyor. Bu yeni geliştirilen ilaçlar, bunlar kilo arttığı zaman vücuttaki hormonal denge bozuluyor aslında. Bu dengeyi sakince ve sabitçe yerini oluşturan, yani koyan ilaçlar diye özetleyebilirim. Ancak bu ilaçların kullanım endikasyonları var. Yani bunun için vücut kitle indeksi 30'un olacak kişi, 30'un üzerinde olacak, obez olacak ya da vücut kitle indeksi 27 olup yandaş bir hastalığı olacak. Bu iğnelerle yapılan araştırmalar bu grup insanlar üzerinde kullanılmış. Şimdi biz ülkemize baktığımızda hiç kilosu olmayan bile gidip kendine bu iğneyi yapıyor. Evet. 3 kilosu var, 5 kilosu var, 7 kilosu var. Yani bu insanlarda bu iğnelerin kullanılması son derece tehlikeli ve yanlış. Şimdi olayın öbür tarafından mesela kilo problemi olmayan ama kilolu olduğunu zanneden insanlar aslında yeme bozukluğu yaşayan insanlar. Ya algı bozukluğu var ya yeme bozukluğu var. Gidip bir de iğneyi yaptığında bunun işi anoreksiyadan ölüme kadar gidebilir. Bulimia'yı tetikleyebilir. Yani yeme ataklıklarına, bozukluklarına neden olabilir. Kilosu olmayan kişiler tarafından kullanımı. Kaldı ki bizim elimizde normal kiloda ya da balık etli kiloda kullananlarla ilgili klinik veri yok. Biz bir reçete ya da bir ilacı verirken mutlaka bilimsel konsensus raporları sonrasında bu ilacın bu grup hastalarda nasıl bir yan etki yapacak, nasıl bir etki yapacak, böyle bir yan etki yaptığında biz ne yapacağız? Hekimler bunu bilerek hastalarına ilaçları reçete ederler. Evet. Doğru hastada, doğru indikasyonda, doğru zamanda verilen ilaçlar hastanın elini güçlendirir. Ancak hasta burada yaşam tarzını değiştirmezse, beslenme alışkanlıklarını değiştirmezse, hareketini etmezse, evet iğne onu gene zayıflatır ama bıraktığında tekrar hızlıca geri kilo alır. Yani bu ilaçlar bu hastalığın hani tedavi etme sürecinde yanınızda olabilir ama buradaki asıl olan şey şu: yaşam tarzınızı değiştirmezseniz tekrar kilo alırsınız. Ve bu ilaçları mutlaka doktor kontrolünde kullanmanız lazım. Ve dozlar kişiye göre ayarlanıyor. Şimdi düşük doz başlıyorsunuz. Guideline diyor ki ayda bir dozunu arttırabilirsin diyor. Ama her hekimin hasta takibinde doz artırış miktarı aynı olmayabiliyor. Çünkü hasta kilo veriyorsa düşük dozda da devam edebiliyor hasta. Ama hasta geliyor obezite ve yıllardır çok çekmiş, komşu zayıflatmış, gitmiş gidiyor en yüksek doz alıyor, kendine vuruyor. Şimdi bu yüksek doz alıp kendine vurduğunda ne oluyor? Hastanelik oluyor işte. Ve burada birçok sağlık problemleri yaşamaya başlıyor. Yani
Bu ilaçlar özel ilaçlar, önemli ilaçlar ama mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlar. Evet. Kendi kafanıza göre bunları alıp bedeninize bunları zerk etmeyiniz diye özetleyebilirim. Evet, evet, kesinlikle arkadaşlar. Ya bir de dediğim gibi yani hani herkes canlı yayın açıyor. Çatır çutur bunlar Çok paylaşılıyor. yanlış. Çok yanlış. Zaten bunlar şey de değil, etik de değil yani. Hani öyle bakıldığında Bilim dışı. bilim dışı şeyler. Yani hani komşunun ilacı sana iyi gelmez bir kere. Her şeyden önce böyle bir şey var. Bir de hani özenen değil, paylaşan kişilerin de bu bilinçte olması lazım. Yani tamam sen yapmış olabilirsin ama hani bunu bir başkasına tavsiye etmek, tut ki bir şey geldi başına, ne yapacaksın o zaman? Öyle değil mi? Yani bunu düşünerek paylaşmaları lazım ya da paylaşmamaları zaten lazım bence. Bunun da altını çizmiş olalım arkadaşlar. Ayçam, Canım. başka eklemek istediğin, benim sormayı unuttuğum Bence neler bayağı var? bir masaya Değil yatırdık mi? yani. Sabırla Evet. videoyu sonuna kadar seyredin derim. Evet, bence de seyredin ve Ayça Kaya'nın sayfasını hala takip etmeyenler varsa arkadaşlar 3-5 kişidir diye tahmin ediyorum. Onlar da bence Instagram sayfasına koşsun, YouTube sayfasına koşsun. Çünkü gerçekten bir halk sağlığı uzmanı aynı zamanda bir sürü şey paylaşıyorsun. Neler neler var yani orada. Hani ben gidemiyorum, edemiyorum, nasıl olacak filan diyenler için de bir sürü şey var orada. Kitaplarımız var, Kitapları var. videolarımız var, Ay evet. Instagram'larımız, her Evet, şeyimiz her var. şey var. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka faydalanın. Ben yapamıyorum, ben hiçbir yerde bulamıyorum, imkânım yok demeyin. Ayça imkânı olmayanlar için de sonuçta imkânları yaratmış. Sayfalarında, kitaplarında Teşekkür ederim. hepsini paylaşıyor. Gönlü bonkör arkadaşım. Canım Gerçekten arkadaşım. iyi ki varsın. Canım Hakikaten. Yasemin'ciğim. Yani seni tanıdığım için yani o kadar mutluyum ki ben bazen hani böyle kelimeleri özenle seçmeyi severim. Bazen kelime yetmiyor yani tarif etmeye. Hakikaten diyorum. İyi ki varsın. Kanatsız meleğim. Kalbimden kalbine akanları hissediyor musun Yasemin'ciğim? Hissediyorum. Asıl sen hisset benimkileri lütfen. Kanatsız meleğim benim. Gerçekten iyi ki varsın Ayçam. Daha çok uzun ve sağlıklı yıllar inşallah beraberce mutlu şekilde böyle güzel dostluğumuza devam edelim. Faydalı yayınlar yapalım inşallah. İyi ki varsın, seni seviyorum. Çok uzatmadan, arayı çok açmadan lütfen Tekrar buluşuyoruz. buluşalım. Lütfen. Arkadaşlar sorularınızı, yorumlarınızı yine videomuzun altına bekliyoruz. Videomuzu hype'lamayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü o da sizin göreviniz olsun mesela paylaşmak. Çünkü bir kişinin daha en azından sağlığını, mesela sevdiklerinizin sağlığını düşünüyorsanız bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayçam, sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben de canım Yasemin. Ve her zamanki gibi en güzele emanet olun diyorum. Hoşça kalın.